Herkese Endonezya, Bali'den tekrardan selamlar, sevgiler. Ben geri geldim. Burada bir süre kaldıktan sonra yeni rotalar yapacağız. Yeni ülkeler, yeni maceralar başlayacak. Bu son dönemde tabii kanala bayağı kişi katıldı. O yüzden kısaca kendimi tanıtayım. Ben Serkan Gürer. Ben Endonezya, Bali'de yaşıyorum. Claudia benim eşim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz bugün bu videoda birçok bilgi vereceğiz. Bu arsa fiyatları olsun, Bali'de, Endonezya'da iş kurmayla ilgili olsun, şirket açmayla ilgili olsun, bunlarla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Bunu yaparken de böyle bir yerde oturup sadece size konuşmak değil de Claudia'nın burada arkadaşı var. İnanılmaz güzel bir yerde ve yerinde arsa fiyatlarına bakacağız orada. Bir ev vardı. Senin arkadaş ev yapıyordu babası. O ne oldu? Bitti mi ev? Bitmedi daha. Bir ev başlatmışlardı orada. Çok güzel bir arsa yapılmış. Orayı göstereceğim sizlere. Yani bilgi dolu. Çünkü çok merak ediliyor. Endonezya, Bali'de yaşama, yurt dışına yaşama, iş kurma nasıl olur, nasıl yapılır? Bunlarla ilgili bilgi vereceğim. O zaman hiç vakit kaybetmeden hadi videoya başlayalım. Yola çıktık. Şimdi biraz hem yolu göstereceğim sizlere. Gideceğimiz yer o kadar güzel doğası var ki size oraları göstereceğim. Orada arkadaşlar çok uyguna arsalar var. Onlar hakkında da bilgi vereceğim. Bu bilgiler yani bakın şu videoda yani şimdi Türkiye'de mesela bazı bölgelerde nasıl aileler haberi oluyorsa bazı şeylerden işte şurada filanca kişinin oğlu şurayı satıyor. Filanca kişi şurayı satıyor. Nasıl bilgiler oluyorsa bunlar bu gösterdiğim yerler internette bulma şansınız yok. Bunu herhangi bir sitede bulma şansınız yok. Herhangi bir sosyal medyada bulma şansınız yok. Bu benim ailemden yani ben burada evliyim. Eşim buralı. Eşimin ailesinin burada yerlileri yani Bali'nin yerlileri bunların burada haberleri oluyor. Benim de bu şekilde haberlerim oluyor. Yani bunlar çok büyük fırsat yani bilen anlayan kişiler için bunlar inanılmaz fırsatlar diyebilirim. Bu videoyu yapma sebebim de birçok yalan yanlış bilgiler var. Onları bir düzeltelim. Onlar hakkında konuşalım. Burada işte yok üzerine alınmıyormuş. Yok efendim böyle olmuyormuş. Birçok yalan bilgiler var. Bunlar da ben kulaktan duyma değil. Burada yetkili firmayla, yetkili acentalarla, yetkili hükümet çalışanıyla konuştum. Bilgiler aldım. Böyle bilgiler var. Doğru mu? Bunu yapabilir miyiz? Bunu yapabilir miyiz? Tüm bilgileri aldım ve bunlara size aktarmak istiyorum. Biliyorum ki birçok kişi bununla çok ilgileniyor. Yani yurt dışından ev alma, Bali'de iş kurma, ev alma, arsa alma. Ama tek sorun işte bunu kendi üzerimize alabilir miyim? İlla evli mi olmak zorundayız? İlla evli olmak falan zorunda değilsiniz. Bunun üzerinize her şey yasal bir şekilde evraklarıyla tüm prosedürüyle alabiliyorsunuz. Bunlar hakkında konuşacağız, bilgiler vereceğim. Bu hem böyle bir video olacak hem de tabii benim kanalımı gezi içinde ve güzel yerleri görmek için de takip eden arkadaşlar da var. Oralarda şimdi gideceğimiz yerde inanılmaz meyveler yetişiyor. Tropikal meyveler yetişiyor. Artı çok güzel bir doğası var. Oraları size göstereceğim. Köy hayatı nasıl oluyor orada yukarıda? Oraları göstereceğim. Bu bilgiyi de vermek istiyorum sizlere. En çok yapılan hatalardan bir tanesi ve ciddi hatalar bunlar. O da Bali'ye geldikten sonra burada işte uzun kalmak için vize başvurusu falan yapmak. Bunlar hep yurt dışına tekrar çıkman lazım, bir daha girmen lazım. Yani bir sürü iş var. Şöyle söyleyeyim, eğer böyle bir niyetiniz varsa gelmeden bu vizeyi yani bu business vizesi veya şirket vizesini almanız gerekiyor. Bu şekilde hiçbir problem olmuyor. Bana sorulan sorulardan bir tanesi de işte ben bunu şeyden mi alacağım? Türkiye'den konsolosluk sana vize falan vermez. Ara istersen konuş, araştır, bak. Onların seninle vize yani öyle bir işleri yok. Sizin devlete bağlı Endonezya'da devlete bağlı
şirketten, yani bu vize şirketlerinden vize almanız gerekiyor. Bunun için bana yazabilirsiniz. Yardımcı olurum. Ama onun dışında da tabii böyle hani samimiyetsiz bir şekilde ulaşanlar oluyor. Bir sürü vaktimi alıyor. İşte boşu boşuna konuşuyor. En sonunda hiçbir şey ilerleme olmuyor. Zaten bunları artık çabuk bir şekilde çözüyorum. Ondan sonra zaten irtibatı kesiyoruz. Çünkü vaktimizi alıyoruz. Yani başka hiçbir şey değil. Adamla konuşuyorum. İşte ne zaman? İşte ben diyor 2023'te diyor ya arkadaşım o zamana kadar adam bir yıl sonrasını konuşuyor. O zamana kadar senin fikrin mi değişecek? Ne olacak? Yani ciddiysen eğer ciddi anlamda bir şeyler yapmak istiyorsan zaten yapanlar oldu, gelenler oldu. Hızlı bir şekilde zaten sonuca ulaşıyoruz. Hiçbir sorun yok. Ama ciddi değilsen lütfen birbirimizin zamanını, vaktini almayalım. Hiç gerek yok diye düşünüyorum. Birazdan size inanılmaz güzel manzaraları göstererek bilgi vermeye devam edeceğim. Bu video çok önemli bir video. Emin olun. I go from here. Alright. Bu videolar, pardon, bu bilgiler inanın her yerde ulaşamayacağınız, alamayacağınız bilgiler. Bugün göstereceğim arsalar size, yani o arsa fiyatları ve arsalar. Burası arkadaşlar Bali'de Singaraja bölgesi. Bunu bilerek lütfen hesabınızı yapın, planınızı yapın. Zaten haritaya yazdığınız zaman Singaraja diye çıkacak. Oradan bakarsınız. Singaraja lokal insanların yaşadığı bir bölge. Burası eski, yani nasıl şu anda Denpasar merkezse eskiden merkez buraymış, Singaraja. Hatta kraliyetle yönetiliyormuş ve kral Singaraja'da yaşıyordu. Burada yaşıyordu. Burası hiç turistin gelmediği yer falan, öyle bir şey kesinlikle düşünmeyin. Burada Lofina, bak bunu da yazıyorsunuz. Lofina'yı araştırıyorsunuz. Orada da turizm var. Yani bu göstereceğim yere yakın. Burayı sadece Hollandalılar aslında çok biliyor. Çünkü zamanında burayı sömürmüşler. Çok Hollandalı var. Zamanında, yani bu hastalık olmadan, malum hastalık olmadan burada bayağı turizm, yani bayağı şey vardı. Şu anda tabii ki daha az ama var. Yani onu demek istiyorum. Oteller var, oteller bölgesi, deniz var aşağıda. Yani burada her şey var. Zaten yani bakın, Bali sadece Denpasar'dan ibaret değil. Eğer gidip de Denpasar'dan ev almak istiyorsanız olur. Tabii problem yok. Ama 200.000 dolar, 250.000 dolar, 300.000 dolar bu şekilde fiyatlar değişiyor. Pahalı. Yani daha da üstü var. Villa tarzında. Ondan sonra hani böyle. Bu şu anda göstereceğim yerler size, yani arsalar 15.000 dolar, 20.000 dolar, 25.000 dolardan bahsediyorum ben. Bakın nerede? Yani 200.000 dolar nerede? Benim dediğim 15.000 dolar, 20.000 dolarlar nerede? Şu manzarayı göstersene. Bakın manzaraya. Çok iyi ya. Yani Bali var ya, gerçekten yeşile doyabileceğiniz. Ya burayı seviyorum ben. Evet, Bali arkadaşlar. Şimdi burası dediğimiz gibi Singaraja bölgesi. Ve burada göstereceğim yerlerde fiyatlar çok çok uygun. Buralar çok değerlenecek. Zaten birçok kişi buralarda yatırım yapmak istiyor, almak istiyor ve yapanlar da çok var. İşte buradan yabancılar var, alanlar, ev alanlar ve arsa alanlar. İşte onlar da sadece burada evli olan kişiler ne yapıyor? Eşi ve ailesi ona, bak şurada yer var, bak burada yer var, burası ucuz, şurası değerlenecek diye bilgi verdiği için adamlar buralara ulaşıp buralardan alıyorlar şu anda. Şimdi sen buradan herkes buradan evli değil. Ama burada evli olmak zorunda değilsin ki burada yaşamak ve burada yapmak için, bir şeyler yapmak için. İşte onun için de ben bu videoyu sizlere yapıp bakın burada böyle böyle yerler var diye sizlere göstermek istiyorum ve gösteriyorum. Şöyle biraz da yolu görün. Ve etrafı.
şu yeşilliğin tonunu, yani şu yeşil rengi görüyorsunuz değil mi? Böyle bir renk. Yani o kadar farklı bir tonu var ki genelde Bali'ye gelenlerle görüştüğüm zaman herkes aynı şeyi söylüyor, biliyor musunuz? Yani bu nasıl bir yeşil ya diyor, böyle bir yeşil ben diyor görmedim diyor. Daha farklı bir tonu var yani. Daha böyle bir farklı gözüküyor. İlk geldiğimde ben de bunları yani çok fark ediyordum. Artık gözüm alıştı benim tabi, ama buraya gelenler ilk dedikleri şey ya bu nasıl bir yeşil, çok farklı, çok daha böyle güzel duruyor. Daha canlı gibi böyle. Bir yerden bir yere giderken araçla veya motorla hep manzara böyle. Her tarafta yeşillik. Çok güzel ya. Yani burayı gerçekten bozmuyorlar. Ya Bali'de doğayı ellemiyorlar, biliyor musunuz? Ve bunu ileride de böyle olacağını düşünüyorum. Çok turizm de olsa, zamanda burada inanılmaz turizm vardı bu malum hastalıktan önce. Yine de şey yapılmıyordu. Yani tutup da böyle 5 yıldızlı otelle, yasak zaten. Burada 3 katlı yapmak, herhangi bir yapı yapmak yasak. İşte böyle olduğu için de bu yapısını koruyor. Ve birçok ormanlık alanlarda oraları kutsal görüyorlar ve kesinlikle ellemiyorlar. O yüzden de böyle doğasını bu zamana kadar korumuş. Fazla kalmadı, yaklaştık, ama size daha iyi anlatabilmek için şu anda neredeyiz ve biz nereye gidiyoruz orayı göstereceğim sizlere. Kısaca şöyle bir çıkalım. Bakın bizim gideceğimiz yer şu karşıda, görüyorsunuz. Her taraf ya tamamen doğanın içinde, ya inanılmaz bir yer. Orada var ya tüm meyveler yetişiyor. Bu yoldan gidip hemen şu yukarı, tam tepeye tabii değil, şöyle şu ortalarda bir yerlerde, bak buralarda o dediğim evler yapılıyor. Ve burası da, ve o yoldan geldiğiniz zaman burada da turizm var ve deniz burada. Yani inanılmaz bir yerde ve çok çok ileride, çok ama çok değerlenecek bir yerde. Çünkü çok böyle dışarıda bir yerde olsa tamam, ama turizme yakın, denize yakın, öyle bir yerde. Ve görüyorsunuz şöyle bir manzaranın içinde yaşamak ve kalmak var. İnanılmaz bir havası var. Zaten burada da hava çok güzel de orada tam içinde olduğun için daha farklı hissediyorsun. Hadi devam edelim. Bu arada arabayı özlemişim ya. Arabamı özledim. Bununla var ya gitmediğim yer yok. Bali'de. Daha bitiremedim diyebilirim. Daha bitiremedim. Daha bazı bölgeleri var gezmeye. Bali küçük bir ada olarak gözükebilir ama aslında gerçekten büyük ve dolu dolu, her yerinde bir şeyler olduğu için hemen öyle gezip bitiremediğim bir ada. Biraz şöyle göstersene manzarayı. From here, can you please? Siz şöyle biraz izleyin. Çok güzel manzara var. Yaklaşık araçla 10-15 dakika geldikten sonra böyle tamamen artık ormanın içine giriyorsunuz. Ya burada tamamen doğanın içinde yaşama imkanı var. Ve burada yaşayan çok kişi var. Aşağıda bir sürü villa tarzı yerler yapılmış. Tarzı değil, villalar var. Dedim ya, aşağıda turizm olduğu için oralara, oradaki kişileri kiralanıyor. Burası da biraz daha yukarı tarafa çıkıyorsun.
Birazdan zaten inince size daha detaylı bilgiler vereceğim. Sadece böyle etrafı göstermek için bakın. Artık burası böyle. Yani hiçbir yerde şey yok artık burada. Evin dışında da zaten burada alışveriş imkanı yani şey yok, marketler. Sadece böyle küçük şeyler var. Mesela bak lokal bir kişi açmış. Buradan ihtiyaçlarınızı alabiliyorsunuz. Ama büyük market falan burada yok. Aşağı mecbur ineceksiniz. Güzel tarafı da denize gitmek istiyorsunuz. Buradan 15-20 dakika. Yani çok böyle şey bir tarafta değil. Yani çok uzak, her şeye 1 saat 2 saat öyle bir şey yok. Buradan 15-20 dakika araçla veya motorla indiğiniz zaman denize gidebiliyorsunuz. Aşağıda alışveriş imkanları, büyük market, bu tür imkanlar var. Şimdi size o dediğim arsayı göstereceğim. Evi bitirmişler ama ben işte eşimin arkadaşının tanıdığı, yani şu anda rahatsız etmek istemiyorum. Rumahnya. Waktu ini kan masih direnovasi. Sekarang kan udah jadi mau dilihat. Ay şimdi eşim söyledi bakabilir mi diye. Arkadaşlar bu evi, gördüğünüz evi bak şurada. Burayı 12.000 dolara aldılar. Biz yaklaşık bir 3 ay mı oluyor? 3 ay önce bir geldik buraya. Burası tamamen inşaattı, yani hiç bunlar yoktu. Bu arsayı almışlardı. Görüyorsunuz burada bir ev var. Şurada böyle bir yer var. Yine bir sürü de böyle alanı var. Duvar çekmişler şöyle. Ve burada sadece 12.000 dolar. Bakın sessiz oldu mu her tarafta kuş sesleniyor. Burası neresi biliyor musun? Burası aynı Ubud var ya. Ubud. Aha, ağaç mı düştü? Kendiliğinden mi düştü o? Yok. Ha, adam mı yapıyor? Bak manzara böyle. Tamamen doğanın içinde, ormanın içinde böyle. Ve burada birazdan göstereceğim. Her tarafta meyveler var. Tüm tropikal meyveler burada var. Zaten buranın asıl işi, bu bölgede yaşayan insanların burada ağaçları var ve meyve yetiştirip bunu şehre satıyorlar. Böyle çok güzel bir ortam. Yani dediğim gibi bu rakamlara yani inanılmaz bir şey. Yani Ubud'da bak, ha şunu söyleyeceğim. Ubud. Şimdi Ubud'u seven turistler var. Sadece Ubud için gelenler var. Ubud'dan eğer denize gitmek istiyorsan Denpasar tarafına gitmeniz lazım. O da yaklaşık araçla 1 saat 10 dakika. Burası da Ubud'un aynısı. Aynı Ubud. Tamamen doğanın içinde. Buradan ama denize gitmek istediğin takdirde 20 dakika. Çünkü biz bayağı içeri girdik şu anda. 20 dakika. Yani aradaki fark bu. Deniz de var, doğa da var, her şey var. Yani dediğim gibi bu evi şöyle görüyorsunuz. Bayağı da büyük arsası. Sadece 12.000 dolara. Bunu öyle internet sitesinde veya herhangi bir yerde falan filan bulma şansınız yok. Bu kulaktan kulağa eşimin ailesi ve akrabaları tarafından söylenen, bilinen yerler. Yoksa ben nereden bileceğim burayı? Burayı nereden bulacak? Sen ya bir turist gelip de burayı bulması mümkün değil. Yani gerçekten mümkün değil. O yüzden de çok değerli bir video. Umarım beğenerek ve bana yorum yazarak tabii ki destek verirsiniz. Bunlar çok önemli. Daha fazla kişilere önerilmemiz için. Şimdi eşimin arkadaşının evine gideceğiz. Orada iş kurmayla ilgili size bilgiler vereceğim. Hadi devam edelim. Ve geldik. Ev hemen şu aşağıda. Oraya doğru gideceğiz. Bak iner inmez hemen burada görüyorsunuz mango ağacı var. Bir sürü meyve var üzerinde. Mangolar var. Burayı var ya çok seviyorum ya. Tam böyle doğanın içinde. İnsan burada yaşlanmaz ha. Burada bir evin olsa. Bak meyveleri görüyorsun. Burada yaşadığın zaman bak tropikal bütün meyveleri burada sadece işte motorla araçla git. Komşularla konuş. Ondan muz, ondan şey al. Hepsini buradan pazara falan gitmene gerek yok. Bunlar zaten pazara veriyor. Yani sen buradan direkt yerinden ağacından alıyorsun. Öyle bir yer yani. Bak ev burası. Burası köy evi. Tabi durumları olmayan böyle yapıyor. Bak mesela burası 15.000 dolara var ya, buraya her türlü alırsın. Bir sürü bak kocaman arazi. Böyle birçok yer var. Burayı aldıktan sonra da al. Böyle doğaya karşı ev yapabilirsin.
Mesela bu ailenin burada geçim kaynağı buradaki ağaçlardan işte meyveleri var. Ağaçları var. Onları alıp pazara satışını yapıyorlar. Bunların geçim kaynağı da bu. Çok iyi. Birazdan aşağı inip size o şeyi göstereceğim. Hangi meyveler var, neler var orayı göstereceğim. Aşağıda kakao topluyorlarmış. Çikolata yapımında kullanılıyor ya. Biz de inip hem meyvelere bakalım. Burada yağmur yağmış galiba çünkü toprak ıslak. Burada hava çok daha yani nem yok, daha farklı. Şuna bak. Domuza bak. Bak bu büyük olan. Şuna bak. Hareket yapma bak, hareketi görürsün ha. Ha burada kakao. Bunlar değil mi? İşte bak toplamışlar. Burada çikolata yapımında kakao böyle ağaçtan topluyorlar. Tam böyle yerinde. Bak jackfruit dedim ya. Burada bütün meyveler var diye. Bak jackfruit ağacında. Çok iyi ya. Harbiden çok iyi yani. Aşağı inelim. Daha başka meyveler de var. Onları da göstereyim sizlere. Onlar denk gelene kadar ben size bilgi vermeye başlayayım. Arkadaşlar Endonezya'da Bali'de eğer iş yapmak istiyorsanız hiçbir şekilde evli olmanıza gerek yok ve tamamen kendi üzerinize, kendi adınıza yasal bir şekilde iş yapabiliyorsunuz. Bu da şirket açarak oluyor. Bu şirket açma olayını da şunu yapmayın. Bali'ye gelip buradan yapmaktan ziyade gelmeden. Çünkü gelmeden size vize çıkarılıyor. Artı vize alabiliyorsunuz. Hem de şirketiniz açılmış oluyor. Bu yaklaşık 1 ay sürüyor. Bunun maliyeti değişmekten birlikte yaklaşık 4.000 dolar gibi. Yani öyle 10.000, 20.000 dolar falan. Yani şirket deyince akla insanın şey gelir ya. O çok mu para, acaba kaç paradır şirket? Öyle bir muhabbet yok. Yaklaşık 4.000 dolar diyorum. Bu vize de içinde. Yani vizeyi falan da veriyorlar. Sonra geliyorsun yasal bir şekilde istediğini yapıyorsun. İstediğin dükkanı açabiliyorsun. Ev alabiliyorsun kendi adına. Araba alabiliyorsun. Şimdi buraya ben ilk geldiğimde işte çok zor. Hayat burada yapılmaz. Böyle adını alamıyorsun. Böyle olmuyor. Bir sürü yalan yanlış bilgiler vardı. Burada ben devlete bağlı bir acentayla oturdum konuştum. Dedim ki böyle böyle bilgiler var. Ben YouTube kanalımda bunları söylemek istiyorum. Almak isteyen ve düşünen çok kişi var. Bu ne dedi biliyor musunuz bana? Aynı bak nasıl mesela Türkiye'ye birisi yatırım yapmak istediği zaman nasıl Türk devleti işleri zorlaştırıyor mu yoksa kolaylaştırıyor? Kolaylaştırıyor değil mi? Çünkü yatırımcı çekme. Burada da öyle. Tam tersi kolaylaştırıyor devlet burada. Yani burada hiçbir sorun yok, bir problem yok. Sadece yanlış bilgi var. Yalan yanlış bilgiler var. Bunu isteyerek de yapanlar var. Yani tabii ki istenmiyor. Yani pek yayılsın işte herkes gelmesin diye. Ama ben size dürüst bir şekilde burada söylüyorum. Kısaca şurada bak ananası görüyor musun? Bak. Ya işte. Baksana abi. Her şey yerinde görüyorsunuz. Burada o tropikal meyveler var ya gördüğümüz televizyonda orada. Ben şu anda o ormanın içindeyim. O ya inanılmaz bir yer ya. Şurada muz, ananas olsun, kakao yetişiyor. Jackfruit yetişiyor. Her şey var. Göstereceğim böyle. Hem de sohbet ediyoruz. Bununla ilgili size şunu söylemek istiyorum. Eğer Endonezya'da iş yapmak istiyorsanız, Bali'de iş yapmak istiyorsanız bu mümkün. Hiç problem değil. Devlet destekliyor sizi. Yani devlet
bunun önünü açıyor. Bugün bu 4000 dolar olan olay, iddia ediyorum size, 3 sene sonra, 5 sene sonra aynı diğer ülkelerde olduğu gibi 10 bin, 20 bin, 50 bin dolarlara kadar çıkacak. Şimdi başka ülkelere gittiğin zaman, mesela Singapur'a gidip de sen 4 bin dolara şirket açabilir misin? Açamazsın. Yani 100 bin dolar isterdi en kötü ihtimal. Veya gidip Malezya, daha yani ister istemez bir adım daha ileri giden ülkeler direkt bunu yükseltiyor. Endonezya'da şu anda tabi malum hastalıktan çıktı, yatırımcı çekmeye çalışıyor. Böyle bir uyguna rakamlar var. Bu yarın bir gün değişmeyecek anlamına gelmiyor. O yüzden böyle bir şey aklınızda varsa erken davranıp bunu yaparsanız, bu adımı atarsanız çok karlı çıkabilirsiniz. Onu da benden söylemesi. Şimdi bak bize geldi. Şey koparmış vermek için ananas az önce yerinden. Böyle. İşte bak direkt ağacından, direkt yerinden böyle ananas yiyeceğiz. Başka size aktarmak istediğim ev alma konusunda, bak burada da göstereceğim şimdi. Ananas bak yerde. Böyle yetişiyor. Bakın. Görüyor musun? Bak. Şöyle. Bizimki de burada. Eve çıkıyoruz şimdi. Orada daha rahat anlatırım. Şöyle kapatmayalım. Hem de etrafı görün. Buraya daha önce geldim ben bir defa. Bak burada da mango var. O kadar çok ki artık yerlerde toplamıyorlar bile. Şey yapmıyorlar. Çok iyi ya. Buraya geldim daha önce ben. Burayı çok seviyorum ya. Burayı çok seviyorum. Ha, bu arada şeyi konuşalım. Şimdi herkese hitap eden bir şey değil. Mesela bu çok tam doğanın içinde ama daha çok denize yakın olsun, merkeze de yakın olsun, çarşıya da yakın olsun diyorsanız o da mümkün. O zaman burada Singaraca bölgesi için söylüyorum. İçeride arkadaşlar, yani merkeze yakın arsalar var. O arsalarda 15 bin dolar, 20 bin dolar, 25 bin dolara güzel arsalar alınabiliyor. Şimdi Singaraca denize çok yakın. Eğer haritadan bakarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. 2 katlı yapılan evlerde üst kattan denizi rahatlıkla görebileceğiniz arsalardan bahsediyorum. 20 bin dolara, 15 bin dolara, 30 bin dolara mümkün almak. Bu şu an için geçerli. Tabi ileride artış olur. Çünkü Singaraca bölgesi turizmde olduğu için yayılıyor ve daha fazla kişilerin ilgisini çekiyor. Tabi yatırım aldıkça fiyatlar yükselecek. Bu şu andaki fiyatlar benim dediğim, tabi turizm daha henüz tam olarak bir hareketlenmedi. Ama önümüzdeki yıldan itibaren her yerde, ben Tayland'a gittim. Tayland da eski Tayland değil. Yani o kadar turist. Şu anda da mesela Bali'de de şey değil. Ama çıkıyor. Eğer o durum olduğu zaman çok ama çok artış olacak. Eğer aklınızda böyle şeyler varsa, yatırım yapma gibi bir şey varsa aklınızda, fazla beklemeyin derim. Burada da az önce ananası bize kestiler. Taze taze. Şöyle. Yok abi. Pazardan aldığın ananasla alakası yok yani. Yok. Tarif edemiyorum. Ortam böyle. Şurada da mangolar var. Bak mangolara. Görüyor musun? Şöyle. Bunları beklettiğin zaman, yani şu anda aldığım ekşi oluyor. Ekşi de çok güzel.
Ben çok seviyorum ekşiyi ama tatlısı da tabii başka oluyor. O da çok güzel. Kokonatlar var. Bak ağaçta görüyorsunuz. Şu ileride falan dolu yani. Dolu her tarafta. İki tane kedi, bir köpek. Burada da bir kedi var. Çok tatlı insanlar. Her geldiğimizde burada böyle ikramlar, ondan sonra sohbetleri, şeyleri çok iyi insanlar gerçekten. Vize hakkında size şunları söylemek istiyorum. Bir tane vize var. Bu B211A vizesi galiba. Öyle bir ismi var. Bu vizeyle 6 ay kalabiliyorsunuz. Herhangi bir çalışma veya iş açma olmuyor bu vizeyle. 6 ay kaldıktan sonra bir daha uzatma şansınız oluyor. Böyle bir vize var. Yani ben gelip orada ya online çalışıyorum, orada kalmak istiyorum derseniz çalışamıyorsunuz burada. Kesinlikle deport edilirsiniz. Veya iş açamıyorsunuz. Yani öyle bir şey yok ama kalabiliyorsunuz. Böyle bir vize var. Bir de bu diğer vize, yani şirket açtığınız zaman devlet size 2 yıl vize veriyor. 2 yıldan sonra tekrar uzatabiliyorsun. Yani 2 yıl vize veriyor. Daha sonra da farklı hakların doğuyor. Çünkü sen burada yatırımcı, iş adamı gibi gözüküyorsun. Bu şekilde yatırım yapabiliyorsun. Onun dışında da sorularınız varsa yorumlara bekliyorum. Bana Instagram'da da yazabilirsiniz. Hepsine bakıyorum, zaten cevaplıyorum. Bilenler biliyor. Yardımcı olmaya çalışırız. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Size biraz bilgi vermek istedim. Çünkü çok ama çok yanlış bilgi var. Ve çok ilgi var. Yani insanlar bunu bana soruyor. Merak ediyor. Yatırım yapmak isteyenler var. Sadece Bali için değil, Endonezya genelinde de insanlar yatırım yapmak istiyor. Yurt dışına yatırım yapmak istiyor. Tayland'da mesela ben gittiğimde birçok Türk orada restoran açmış, işte motor kiralama yeri açmış, başka su sporları açmış. Birçok faaliyette varlar, yapıyorlar. Endonezya'da yavaş yavaş çok, Bali'nin tabii büyük bir katkısı var burada. Çok rağbet görüyor ve bayağı bir ilgi var. O yüzden bu videoyu yapıp size kısa bir bilgi vermek istedim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizden isteğim beğeni ve yorum yaparak bana destek olmanız. Bu şekilde daha fazla kişilere öneriliriz. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Onu derler müzikler, gezip de görelim dünyalar. Herkes bizden bir yer var, gel ve tadını çıkar. Yıllar beni yollara koydu, ben tamamladım durdum gel. Yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzeller.